Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün tüm yazlık ve mevsimlik bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir model göstermek istiyorum. Özellikle bayan bluz veya etol şal yapımına kullanabileceğiniz bir model. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmeği hazırlayarak örgüme başlıyorum. Örgümün ilk olarak arka tarafında hemen modelime başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında bir tane ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmeğimi arka tarafından girerek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıra boyunca bir ilmek artırıyoruz ve bir ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeği toplayarak düz örüyoruz. Burada tek dikkat etmeniz gereken, önce artırarak örgüye başlamış isek keserek bitirmemiz gerekiyor. Son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Burada artırdığım ilmek ön tarafından girerek düz örmem gerekiyor. Sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Modelimiz arka yüzde kurulan bir model. Ön yüzde sadece bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir önceki sırada bir ilmek ördükten sonra artırmıştık. Burada kenar ilmeğinden hemen sonra artırıyoruz. 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyoruz. Önce artırıyoruz. Sonra 2 ilmeği düz örerek topluyoruz. Tekrar artırdım. Sonraki 2 ilmeğimi düz örerek topladım. Artırdıktan sonra son 2 ilmeğimi topladım ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca hepsini düz örüyorum. Bu örgüde her defasında kaydırma yapıyoruz. Eğer kaydırma yapmazsak örgümüz bir tarafa doğru verevlenecektir. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk başlangıçta artırdığım ilmeğim var. Bu yüzden bunu önce düz örerek tamamlamam lazım. Devamında bir ilmek artırıyorum. Kesme işlemi yaparken sırayı karıştırırsanız size yardımcı olacak tek konu, önde ilmeğimin kendisi, arkada bir önceki sırada artırdığım ilmek olmalı. Kesme işlemi yaparken artırdığım ilmeğin arkadaki ikinci ilmek olması gerekiyor. Önce artırıyorum, sonra 2 ilmeği birlikte topluyorum. Örgüye sürekli önce bir ilmek örüp sonra artırarak devam edersek hep aynı şekilde ilerleyeceği için örgümüz bir kenara doğru verevlenecektir. Bu yüzden bu kaydırma işlemini kaçırmamanız lazım. Kaçırmamak için de size bir ipucu veriyorum. 2 ilmeği keserken ikinci ilmeğin bir önceki sırada artırdığımız ilmek olması gerekiyor. Son 2 ilmeğimi kestim. Kalan ilmeğimi düz ördükten sonra kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım.
Bu şekilde devam ederek giden bir model. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman hepsini düz olarak örüyorum. Etol şal yapımında angora ipler kullanabilirsiniz bu model için. Oldukça zarif dantel görünümünde bir örgü olacaktır. Bakın ön yüzden modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar ikinci sırayı da birlikte görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada önde ilmeğim oluşmuş, arkada artırdığım ilmeğim oluşmuş. Bu yüzden bir tane ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği kesiyorum. Bakın önde ilmeğim var, arkada artırdığım ilmeğim. Bu şekilde olduğu zaman önce artırıp sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek kesmemiz lazım. Örgümüz hem ön yüzde düz örülerek devam ettiği için hem de arka yüzde düz örülerek devam ettiği için kıvrılmayan, lastik istemeyen bir yapıda. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimiz kendini göstermeye başladı. Aynı şekilde 3,5 numaralı şiş ile küçük bir parça çalıştım. Kullandığınız şişin kalınlığına göre aradaki ajurlar daha iri veya daha küçük olacaktır. Kullanmak istediğiniz ip ve şişi küçük bir parçada çalışarak nasıl durduğunu görmenizi tavsiye ederim. Bakın modelimiz her defasında kaydırıldığı için kenarında herhangi bir verevlenme olmadı. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.